Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamünaleyküm. Ben Turhan. 17 yaşındayım. Sizlere bir yıl öncesinden başlayan başıma gelen musallatın merakım yüzünden nasıl bana geldiğini anlatacağım. Dedim ya, meraklıyım böyle şeylere. Merakım bu olayların başlangıcı oldu. Cinler benim en büyük merakımdı. Evde otururken YouTube'da birkaç tane kanal dikkatimi çekmişti. Bu konuda, yani cinler hakkında videolar çekiyorlardı. Bu tarz videolar benim hayatımda yer edindi adeta. Merakımdan, ilgimden, izledikçe hoşlandığımdan artık iyice bende bir parça olmuştu bu konu. Artık bu konu iyice çığırından çıkacak gibiydi. Her gün, her saat, her boş vaktimde, gece olsun, gündüz olsun hiç fark etmeden cin konulu, cin temalı videolar izliyordum. Sürekli izledikçe artık olayın kopma noktasına geldim. Videolarda sürekli ritüeller yaparlardı. O beynime işlemişti resmen. Artık videolar tatmin etmemeye başlayınca benim de bir cin çağırma ritüeli yapmam gerektiğini düşündüm. İnternete girip araştıra buldum ritüelin nasıl yapılacağını. İyice okudum. En ufak ayrıntıyı atlamak istemiyordum. Belki sizlere saçma gelebilir ama işin içinde merak olunca gerçekten her şeyi bastırıyor merakınızı yapana kadar. Malzemeleri buldum bir şekilde. Zaten çoğu evde olan malzemeler. Geriye sadece evin boş olması kalmıştı. Nihayet onu da kolay denk getirmiştim. Çünkü bizimkiler çarşı pazara gidince ev tamamen bana kalmıştı. Evde kimse yok ya, karanlık temiz bir odaya geçtim. Malzemeleri koydum. Gidip güzelce bir abdest aldım. Sonra tekrar odaya geldim. Ritüeli uygulamaya başladım heyecanla. Bir denedim, baktım olan biten bir şey yok. 2 denedim, baktım yine olan biten bir şey yok. 2'dir uğraşıp çabalarımın sonuç vermediğini görünce artık ümidim kesilmişti. Bıraktım o gün. Sonraki günlerde yine denerim diye kaldırdım malzemeleri. Bizimkilerin görmemesi gereken eşyaları da dolabıma, kuytu köşe bir tarafa koydum. Ben şehirden uzakta dışarıda kalacak bir yerde bir taş ocağında çalışıyordum. Taş ocağında aşçının yanında çalışıyordum. Aşçı yardımcısı gibi bir şeydim yani. İş rahattı. Rahat çalışabiliyordum. Hatta haftanın 3 günü evde kalıyordum bile. Gerisini siz düşünün. Çalıştığım yerde yatakhane, mescit, banyo vesaire gibi genel her şeyin olduğu büyükçe bir ev vardı. İşçilerin kaldığı bir yer burası. Gece geç saatlerde yine böyle videolar izliyordum. Gece izlemesi daha bir güzel oluyor böyle varlıkların videolarını. İzlerken aklıma bir anda yine onları çağırma isteği geldi. Ritüel yapacaktım, evet. Kalktım, yine abdestimi aldım. Mescide geçtim ama hala içimde heyecanla karışık korku var. Sanırım korku daha fazla. Ama merakımı yenemiyordum bir türlü. Mutlaka bir şeyler olmasını, bir şeyleri görmeyi istiyordum. Neyse, mescide geldim ya. Kocaman, kapkaranlık bir yer. Buradan aldığım malzemelerin yanına çantamda getirdiğim birkaç malzemeyi de koydum. Oturdum, ritüeli uygulamaya başladım. Yine aynı şekilde 1-2 derken yine bir şey olmadı. Bu sefer 3.'yü de denemek istedim. 3. kez denedim ama yok. Gelen giden de yok, ses seda da yok, hiçbir şey yok. Yine ümidimi kesmiş bir şekilde toparladım ortalığı. Kendi eşyamı çantama, iş yerinden aldığım eşyaları da yerli yerince koydum. İkinci bir defa 2-3 kez denedim de olmadı ya, baya umutlarımı kırmıştı bu. Bir süre hiç yapmadım. Hayatıma normal bir şekilde devam ettim. Aradan birkaç ay geçti. İş yerinden ayrıldım. Eve geldim. Çalışmıyordum yani artık. Aslında olayların başlangıcı da burası. Bu ara başladı olanlar. Ailem çiftçilikle uğraşıyordu. Benim ise köyle pek aram yoktu. Çok fazla gitmezdim köye. Ailem yazları köye gittiğinde ben 3 ay şehirde yalnız başıma kalıyordum. Yine ailemin iş için köye gittiği bu arada evde yalnız kalıyordum. Evde otururken sesler gelmeye başladı. Ne sesi, nereden, ne taraftan geliyor anlayamıyordum. Neyse dedim, aldırış etmedim. 1 gün, 2 gün, 3 gün derken bu böyle bir hafta devam etti. Sonra evin arka 2 odası var, karanlık odalar.
İki binanın arasındaki ara kata bakıyor. Gündüz bile tamamen karanlık oluyor. Yine böyle otururken o bahsettiğim odaların kapıları açılıp kapanmaya başladı. Sağdan soldan tıkırtı sesleri geliyordu. Ben salonda oturuyordum. Salonda Kur'an-ı Kerim olduğu için içim biraz daha rahattı. Burada bir şey olmaz diye güveniyordum açıkçası. Ne de olsa onlar giremezler diye düşündüm. Sonra aklıma arkadaşımı çağırmak geldi. Arkadaşlarımdan Ali'yi çağırmak istedim. Aradım Ali'yi. Kanka ne yapıyorsun, ne var ne yok diye hoş beş faslını geçtikten sonra bizimkilerin köye gittiğini, evde olmadıklarını söyledim. Bize gel, gece film falan izleriz, güzel olur dedim. Ama bu duyduğum seslerden, kapıların açılıp kapanmasından falan hiç bahsetmedim. Çünkü ya dalga geçecek ya da korkacak, eve gelmeyecek diye düşündüm. Ali de tamam kanka çıkıyorum birazdan, yarı yoldan alırsın beni dedi. Ben de tamam deyip telefonu kapattım. Kalkıp vestiyerden montumu, ayakkabımı aldım. Giyinip evden çıkacaktım. Tam kapıdan dışarı çıkıyordum ki arka odaların kapısı çok sert bir şekilde birden kapandı. O kısacık anda hem düşünüyordum rüzgardan olma ihtimali var mı diye. Ama kesinlikle bu kapıdan başka ne kapı ne pencere hiçbir şekilde açık olan yer yoktu. Yine görünüyorlar hissine kapılıp kendimi aşağı doğru attım merdivenlerden. Dairenin giriş kapısı da açık kaldı. O korkuyla kaçınca kapıyı kapatamadım. Normal havamda seri adımlarla arkadaşıma doğru yürüdüm. O da karşıdan geliyormuş. Selamlaştık, tokalaştık. Sonra aldım arkadaşımı, eve doğru yürümeye başladık. Sohbet ede ede eve geldik. O da kapının açık olduğunu görünce sordu. Kapı niye açık? Unuttun mu yoksa dedi. Yok kanka, unutmadan değil, anahtarları bulamadım. Ben de kapının arkasına terlik koyup çıktım. Rüzgardan olsa gerek. Tekrar açılmış baksana dedim. Tabii böyle anlatmak zorunda kaldım, ne yapayım. Eve geçtik böyle konuşa konuşa. Bir şeyler atıştırdık. Yedik içtik. Derken saat geceye doğru gidiyordu. Güzel bir film açtık. Film sarmıştı bayağı. Sohbet bile edemeden izledik filmi. Sonra film bitti. Uykumuz iyice gelmişti. Arkadaşım zaten film biter bitmez hadi iyi geceler deyip uyudu. Ben de gözlerimi kapattım, uyumaya çalıştım. Aklımda düşüncelerle uykuya dalmışım. Saat 2 gibi yatmıştık. Sabaha karşı 5 gibi uyandım tekrar lavaboya gitmek için. Kalktım, lavaboya doğru yürüdüm uykulu uykulu. Tam lavaboya girecektim ki birisinin ensemden üflemesini hissettim. Uykuluyum bir yandan, karanlık bir yandan. Olanları biliyorsunuz, sesler, kapılar vesaire. Onlar bir yandan, benim gözler yerinden çıkacak gibi açıldı. Nefes almam durdu. Donup kalmıştım lavabonun önünde. Kısacık bir süre öyle dururken kendimi aniden lavabonun içine attım. Hemen kapının arkasına geçip kilitledim kapıyı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dua okusam lavabodayım, çarpılırım diye korktum. Tekrar dışarı çıksam karşıma neyin çıkacağını kestiremiyorum. Öylece bekledim. Çıt çıkarmadan bekledim acaba bir ses duyar mıyım diye. Ama herhangi bir şey duymadım. Cesaretimi toplayıp kapıyı araladım. Vücudum içeride kalacak şekilde kafamı kapının aralığından çıkarıp baktım. Kimse ya da bir şey var mı diye. Kimse yok. Sonra var gücümle lavabodan çıkıp odaya doğru koştum. Odaya girip kapıyı kapattım. Baktım arkadaşım hala uyuyor. Hemen yatağıma geçtim. İhtiyacımı da görememiştim. Neyse dedim. Bildiğim dualardan okuyup uyumaya çalıştım zorla. Sonra ne zaman daldıysam uyumuşum. Sabah oldu. Uyandık arkadaşımla. Sonra arkadaşıma iyi uyudun mu falan diye sordum. O da rahat uyuduğunu, bir sıkıntı olmadığını söyledi. Kalktık, elimizi yüzümüzü yıkadık. Ben bir şeyler hazırlayayım da kahvaltı yaparım dedim. Arkadaşım da kahvaltı yapmayacağını, hazırlanıp çıkacağını söyledi. Tamam peki dedim. Arkadaşımı yolladım. Ben de kendime göre biraz bir şeyler hazırlayayım dedim. Kahvaltılığımı hazırlarken bir yandan da düşünmeye başladım. Neler oluyor, ne yaşıyorum ben? Bunları onlar mı yapıyor yoksa diyordum kendi kendime. Bu olanlardan sonra duramadım. Kahvaltıdan sonra köye gideyim dedim. Birkaç gün köyde kalayım, kafam dağılsın, biraz rahatlayayım. Sonra geri dönerim dedim. Evin pencerelerini falan kontrol ettim kahvaltıdan sonra. Açık bir yer kalmasın diye. Ortalığı da toparladıktan sonra çıktım evden. Yanıma ufak bir çanta, birkaç malzeme falan. Düştüm yola. Az bir süre sonra köye geldim. Ailemle oturuyoruz. Sonra yemek falan yedik. Akşam ezanı okunmak üzereydi.
Yemekten sonra çaya kadar şöyle bir turlayayım dedim bizimkilere. Onlar da karanlığa kalma falan dediler. Tamam deyip çıktım evden. Ezan okunmaya başladı. Amacım evden az bir uzaklaşıp sigara içmek. Sigaradan sonra hemen dönecektim eve. Köydeki evimiz köyün en ucunda, tarlaların başladığı yerde. Issız bir yerdir aslında. Akşam da çıkmak ürkütücü geliyor. Neyse, sigaramı yaktım, içiyorum. Köye bakıyorum bir yandan da. Köy küçücük bir köy. Sigaramı içinceye kadar köye dalmışım. Köyün üzerinde göz gezdiriyorum. Sigaram bitince artık gideyim dedim karanlık çökmeden. Akşam ezanı okunmuştu evden çıkmadan. Tam sigaramı attım, arkamı döndüm ki benim boyum, abartmıyorum, 1,90 varım. Benimle aynı boyda. Hatta dikkatle bakınca benden daha uzun. Elleri kolları olmayan upuzun bir varlık. Simsiyah, tıpkı duman gibi. Hadi duman olsa böyle ufaktan hareketler olur değil mi? Ama bu gördüğüm varlıkta zerre kadar hareket yok. Korkumdan arkamı dönüp de kaçamadım. Ona baka baka geri geri yürüdüm eve kadar. Uzaklaştım bayağı. Yani öyle sanıyordum. Sadece bir saniyeliğine gözümü o varlıktan ayırdım. Evin önüne baktım, hani biri var mı diye. Anlık olarak baktım ve döndüm. Dönmemle şaşkınlıktan dilimi yutacaktım neredeyse. Kafamı evden o varlığa doğru çevirdiğimde aramızda 20 metre ya vardı ya yoktu. Ama ben emindim. Gözlerimi ondan ayırmadan uzaklaştım. Eve yaklaştım ben. O varlık tarlanın başında kaldı. Nasıl olur da bir saniyede buraya gelebilir? Hayvan desen hayvan değil. Niye rastladım ben anlamadım ki. Böyle düşünürken de ona bakıyordum. Gözlerimi ondan ayırmadan pür dikkat ondaydım. Böyle bir süre baktıktan sonra yavaşça arkasına dönmeye başladı. Kalbim küt küt atıyordu. Ne yapacak acaba diyordum. Arkasını tam döndü. Biraz uzaklaştı benden. Sonra uzaklaşırken hala gözlerim ondaydı. Birden havalandı. Yukarı doğru çıkmaya başladı. Anlık gözden kayboldu gitti. Nereye gitti? Nasıl gitti bir anda? Ama gitmişti. Artık rahat bir nefes aldım. Aklıma filmlerdeki sahne geldi. Hani bakar gitti sanır da arkasına dönünce burun buruna gelir ya. Yavaşça arkamı döndüm. Ama çok şükür bir şey yoktu. Nihayet dedim ve eve doğru yürüdüm. Eve o gün bir girdim, 3 gün çıkamadım. Bu olay bayağı etkilemişti beni. Hatta bizimkiler şüphelenmesin diye yol yorgunuyum, köy havası çarptı herhalde deyip geçiştirmiştim. Sonra abilerimin tarlada işleri varmış. Ben de gittim yanlarına. Hem yardımcı olurum hem de 3 gündür evdeyim, açılırım biraz dedim. Tarlaya gittim motorla. Motor hep köyde durur, şehre götürmeyiz. Burada iş güçle uğraşırken gidip gelmeye iyi oluyor. Motoru aldım gittim tarlaya. İşlere yardım ettim. Açılmıştım biraz, rahatlamıştım. İş sonrası akşam 9 gibi falan anca bitmişti iş. 9 gibi artık eve gidecektik. Abimler traktörle gelecekti. Ben de yine motorla dönüyordum köye, eve. Motorla o varlığın bana ilk göründüğü yere yaklaşmıştım. İlk gözüktüğü yerden geçecektim. Tabii biraz heyecan kapladı içimi. Tam o aradan geçecekken kulağıma bir bebek ağlama sesi geldi. Bebek ağlıyordu. Motoru durdurup arkamı döndüm. Acaba yol kenarında birisi falan var da geçerken görmedim mi diye. Arkamı dönmemle birlikte yine dünyam şaştı. Gözlerim yine yerinden çıkacak gibi oldu. Nefes alışım durdu. Kalbim küt küt atmaya başladı yine. Motor üzerinde inmeden arkama dönmüştüm. Hemen yakınına baktığım yerde gördüğümü nasıl anlatayım bilmiyorum. Cüce gibi ufacık, suratı tarif edilemeyecek kadar korkunç, iğrenç diyebileceğim bir varlık bana bakıyor. Bebek ağlaması kesilmişti. Sadece göz göze geldik, birbirimize bakıyoruz. O an belki yine bir saniye sürdü sürmedi ama ömrümden ömür gitti. Gözümü kırparken bir baktım yok. O yaratık kaybolunca iyice bir tedirginlik çöktü üzerime. Nereye gittiyse yok, kayboldu gitti. Ne ses ne bir varlık, hiçbir şey yok. Motoru vitese takmamla gaza yüklenmem bir oldu. Basabildiğim kadar gaza bastım. Bir yandan da bildiğim dualardan okudum. Süratli bir şekilde köyün içine girdim. Eve gitmeye de korkuyorum. Köyde yaşayanlar bilir. Akşam oldu mu tenhalaşır köyün içi. Garip bir şekilde sessizleşir. Dışarıdan dolanmaya gözüm yemedi.
İçeriden en azından ışıktan geçmiş olurum diye köy içinden gitmeye karar verdim eve. Yine hızlıca köyün içinden geçip eve geldim. Motoru garaja bırakıp eve girdim. Hemen üzerimdeki kirli elbiseleri çıkarıp duşa girdim. Güzelce temizlendim. Ertesi gün tekrar şehre dönmeye karar verdim. En azından orada ses oluyor ama görünmüyorlar bari diye düşündüm. Sonra bizimkilerle çay muhabbetinde söyledim. Yarın döneceğim diye. Biraz daha kalsaydın sana da iyi olurdu falan deseler de kafama koymuştum. Yarın dönecektim şehre. Çaydan sonra hemen uyumaya geçtim. Zaten tarlada yorulduk ya, hemen uyudum. Ertesi gün kahvaltının ardından hazırlanıp çıktım yola. Birkaç saat sonra şehirdeydim. Eve eşyalarımı bırakıp tekrar çıktım. Cami cami geziyorum. Hocalara anlatıyorum derdimi, başımdan geçenleri. Hocalar da bana su verdiler. Okunmuş su diyerek. Bu suyu her darlığımda içmemi beni rahatlatacağını söylediler. Suyu içiyordum ama 1-2 gün geçiyor, sonra tekrar başlıyordu. Böyle suyla idare ederken tabii bunun böyle devam etmeyeceğini anlamış bir şekilde yine araştırmalarıma devam ediyordum. Bulunduğum şehrin itiraf sayfasında gezerken bir yazı gördüm. Ailem musallata uğradı. İyi bir hoca tanıdığı olan varsa bana ulaşsın diye. Ben de bunu yazan kişiye yazdım. Profil fotoğrafından anladım ki benden yaşça büyük birisi. Abi dedim, eğer hoca bulabildiysen bana da numarasını atabilir misin? Benim de ihtiyacım var dedim. O da bu şehirde henüz 2 aydır bulunduğunu, adres olarak şehre tam hakim olmadığını söyledi. Bir hoca bulmuş, adresini almış. Eğer sen biliyorsan buraları, alayım seni de beraber gidelim dedi. Bana bir adres gönderdi. Adrese baktığımda adresin gösterdiği yer, bulunduğumuz şehrin 14 kilometre kadar dışında bir köy. Oraya gitmemiz gerekiyor. Hoca oradaymış. Tamam dedim. Adamla anlaştık telefonda. Bilebileceği bir yer söyledim. Meydan gibi bir yer. Orada buluşalım dedim. O da tamam dedi. Ertesi gün ben dediğim meydana geldim. Adam da benden 10 dakika falan sonra geldi. Bindim arabaya, çıktık yola. Nasıl kurtulmak istiyorsam artık hiç tanımadığım, görmediğim, bilmediğim bir adamla arabanın içinde 14 kilometre boyunca yolculuk yapıyordum. Adamla tanışalım diyene kadar köye gelmiştik. Köye geldiğimizde öğle ezanı okunuyordu. Bunun üzerine direkt camiye gittik. Namazımızı kıldık. Sonra bu hocayı cami imamına sorduk. Sağ olsun imam da tarif etti evi bize. Allah yardımcınız olsun diyerek uğurladı bize. Biz de Allah razı olsun deyip hocanın evine doğru yola çıktık. Eve geldiğimizde normal ama kendisini çeken bir görüntüsü olan bir evle karşılaştık. Gerçekten insanın buraya giresi geliyor. Ev kendine çekiyor gibi resmen. Arabadan indik abiyle. Çaldık kapıyı. Hocanın kendisiymiş kapıyı açan. Sıradan, herkesin bildiği gibi sakallı, takkeli, temiz yüzlü bir insan. Selam verdik. Geldiğimiz şehri, numarasını nereden bulduğumuzu, derdimizin ne olduğunu anlattık. Sonra ayaküstü tanışma faslını geçince içeriye aldı bizi. Gelin bakalım dedi. Geçtik içeriye. Evin odaları normaldi. Klasik bir köy evi. Ama oralardan geçip gittiğimiz odayı sorarsanız duvarın bir bölümü kitaplarla dolu. Diğer tarafta çeşitli otların, baharatların olduğu bir odaydı. Belli ki gelen insanların dertlerine burada çare arıyordu. Geçtik içeriye oturduk. Sonra abi derdini anlatmaya başladı. Hoca abi dinledikten sonra bir tabak gibi bir şey verdi. Onu yıkanacağı suya atmasını falan söyledi. Bir şeyler okudu. Bu verdiğini banyo suyuna katıp yıkandığı vakit derdinden kurtulacağını söyledi. Sıra bana gelmişti. Anne baba adamı, ismimi, kaç yaşında olduğumu, kısacası beni tanıyacak şeyleri sordu. Bu bilgileri yazdığı kağıdı yanına su koyarak yarım saat kadar sürekli okudu. Devamlı bir şeyler okuyordu. İşte yarım saat sonra bana da bu suyu iç dedi. Ben bir tedirgin oldum ama mecburen içmem lazım dedim içimden. Suyu verdikten sonra bir de poşet verdi. Affedersiniz, kusma isteğin gelirse diye. İsteğim geldiği zaman kusmamı söyledi. Suyu içtim. Biraz bulanmıştı içim ama kusmadım daha. Hoca ben suyu içtikten hemen sonra bir şeyler okumaya başladı. Devamlı okudu yine. Hoca okurken benim gözlerim kapanıyordu uykudan. Yani uyku sanıyordum ben. Ellerini havaya kaldırıyordu. Tut, çek falan diyordu bağıra bağıra. Ben bir şey hatırlamıyordum olanlardan. Ama kendime gelirken hoca bana eğer geç kalsaydın onlar seni kendi alemlerine,
Berzah alemini çekeceklerdi dedi. O an nutkum durdu. Nelere bulaşmışım ben diye düşündüm. Sonra hoca devam etti. O aleme götürüp dişi bir cinle evlendireceklerdi seni dedi. Akıl edip buraya gelmeseydin belki de tamamen yok olacaktın bu dünyadan dedi. Tabii ben kendi merakım yüzünden nelere bulaştığımı yavaş yavaş anlıyordum. Allah'a şükürler olsun ki hocanın yardımıyla kurtulmuştum. Hocaya teşekkür edip Allah razı olsun diye dua ede ede yanından ayrıldık. Abi beni yine meydana bıraktı. Oradan eve geçtim. Allah'a şükürler olsun tamamen kurtuldum. Artık ne bir ses ne de görünen bir varlık yoktu hayatımda. Daha ritüel yapar mıyım? Asla. Abi de kurtulmuş, ben de kurtulmuştum. Bu yaşadıklarımdan sonra bu olaylardan kimseye bahsetmedim bir süre. Ama size yazmaya karar verdim. Dinleyip ibret alın. Siz olun, cin, peri gibi şeylere benim gibi merak sarıp uğraşmayın. Ben uğraştım, başıma neler geldi gördünüz. Emin olun yaşadıklarımı yaşamak kesinlikle istemezdiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.